Değerli seyirciler, merhaba kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün günlerden pazar, ayın 1'i Aralık ayındayız, 2024 yılındayız. Bugünkü konumuz Sıla yolu ile ilgili, sınırlar ile ilgili. Bakın gelişmeler var, ilerlemeler var bu konuda. Sınırları kaldırıyorlar yavaş yavaş. Videoyu sonuna kadar izleyin, her şeyi öğrenin arkadaşlar. Bakın bu güzergahtan gelecek seneye gidebilirseniz Türkiye sınırına kadar herhalde hiç durmadan pasaport kontrolüne takılmadan gidebileceksiniz. Ben bu haberi tabii okuyunca kendim ufak çocuk gibi sevindim. Şimdi size hemen haberi okuyorum. Sonuna kadar izleyin. Bakın şansımız varsa 1 Ocak'tan itibaren gerçekten Türkiye sınırına kadar isterseniz Hollanda'dan olun, isterseniz Belçika'dan olun, hiç durmadan pasaport kontrolüne takılmadan Türkiye sınırına kadar gideceksiniz. Gurbetçiler sınır kontrollerine takılmadan Türkiye'ye kadar seyahat edebilecek. Yeni yıldan itibaren Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gidecek gurbetçiler sınır kontrollerine takılmadan seyahat edebilecek. Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa Birliği içinde serbest dolaşımı düzenleyen Schengen Anlaşması'na tam katılımının önünde engel kalmadı. AB Konseyi Dönem Başkanı Macaristan, Avusturya'nın Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e katılmasını engelleyen vetosunu kaldırdığını açıkladı. Bu gelişme Avrupa'da yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçiren gurbetçilere büyük kolaylık sağlayacak. Avusturya engeli kalktı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Avusturya, Bulgaristan, Romanya ve Macaristan İçişleri Bakanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Macar bir sözcü 3 bakanın Schengen'e tam üyeliğin önünü açacak bir ortak anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner toplantı sonrası doğru yönde kesin bir adım daha attık açıklamasında bulundu. Karner ayrıca anlaşma uyarınca kara güzergahlarında belirli bir süreliğine geçici kontroller yapılacağını belirtti. Anlaşmanın içeriği: Avusturya, Romanya ve Bulgaristan arasında imzalanan sınır koruma paketi kapsamında Bulgaristan-Türkiye sınırına ortak sınır muhafızlarının konuşlandırılması ve Schengen bölgesi içerisindeki kontrollerin kaldırılması öngörülüyor. Bu değişiklikle Fransa, Belçika veya Hollanda'dan yola çıkan gurbetçiler Türkiye sınırına kadar pasaport kontrolüne takılmadan seyahat edebilecek. 1 Ocak'ta sınır kontrolleri kalkıyor. Değerli seyirciler, doğru duydunuz. 1 Ocak'ta sınır kontrolleri kalkıyor. Bakın, yalnız ufacık bir aması var. Budapeşte anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üye devletler tarafından oy birliğiyle onaylanması gerekiyor. Sürecin sorunsuz tamamlanması bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun iç işlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson oylamanın 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacağını ve 1 Ocak itibariyle kara sınırlarındaki kontrollerin kaldıracağını umduğunu belirtti. Bu değerli haberi sonhaber.eu'dan aldım. Değerli seyirciler, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi sevindiren bu haber için. Tabii ki o sınırlarda kalkarsa Romanya üzerinden Türkiye'ye gidersek, değerli seyirciler, Türkiye'ye gidersek Türkiye sınırına kadar Bulgaristan'dan çıkış, Türkiye'ye giriş bir orada pasaport kontrolü olacak. Yoksa biraz evvel dediğim gibi isterseniz Fransa'dan yola çıkın, İsterseniz Belçika'dan, isterseniz Almanya'dan, Lüksemburg'dan, Hollanda'dan sınırlar kalkacak. Yani sınırlar orada ama durup pasaport kontrol yok, bagaj kontrol yok, şu kontrol yok, bu kontrol, bu eziyetler olmayacak arkadaşlar. Bunlar olmayacak. En çok sinirlendiğim dava zaten bu. Ben şahsen İsviçre'de yaşayan bir gurbetçi olarak buradan arabama oturuyorum. Arabamın arkasında 2 tane çanta var. Türkiye'ye yola çıkıyorum. Sırbistan sınırına kadar problemsiz gidiyorum. Sırbistan sınırına geldim ve dur, stop.
Ne var? Euro var mı? Yok. Sigara var mı? Yok. Alkol var mı? Yok. Silah var mı? Yok. Altın var mı? Yok. Pasaportu geri bana zaten vermiyor bürodaki o kulübedeki beyefendi, memur bey. Kenara çek diyor. Ondan sonra tamam, tamam kontrol etsinler. Ama kenara çekiyorum. Bekle babam bekle, bekle babam bekle. Aradan yarım saat geçiyor, 40 dakika geçiyor. Ondan sonra bir memur geliyor. Aynı soruları tekrar soruyor. İçeri giriyor. Bir daha geliyor. Bu sefer 2 kişi geliyorlar. Tabii gelene kadar bir 10 dakika daha geçiyor. Arabanın arkasında 2 tane çanta var. Orada bir tane masa. Arabayı boşalt diyor. Ben çantaları masanın üstüne koyuyorum. Arabayı boşaltıyorum. Kapıları açıyorum. Bakın diyorum. Kontrol ediyorlar. Artık onlar benim vücut hareketlerimden zaten anlıyor. Bu adamda bir şey yok. Onun için doğru kontrol etmiyorlar bile. Ama ne olmuş oluyor? Benim canımı sıkan, zaten ben sınır kapısına kadar gelmişim, Sırbistan'a kadar. Haliyle yol yorgunluğu var, devam etmek istiyorsun. Tabii ki onlar da işini yapacak ama ben de yoluma devam etmek istiyorum. Benim yanımda bir şey yok ki. Ne esrar var, ne alkol var, ne sigara var. Sigara içmiyorum. Ne sigarayla işim yok zaten. Esrar da kullanmıyorum, işim yok. Silah soruyor bana. Silah, ben silahı ne yapacağım ki? Ben Türkiye'ye adam öldürmeye gitmiyorum ki. Her neyse, sizin de başınıza gelmiştir arkadaşlar. Siz de yani en az, yani çok çabuk olsa yarım saat en az, ama ben yarım saatte öyle kenara çek dedikleri zaman şimdiye kadar geçemedim. Yani şöyle 1 saate kadar bir vaktini alıyor. Bir kere başıma gelmişti, Bulgaristan'da olmuştu bu olay. Bulgaristan'a girerken kenara çek dedi ama ileri çek dedi, kenara çek dedi. Altında BMW M4 vardı o zaman. Tam güneşin altında 1,5 saat, aşağı yukarı 1,5 saat, artık yani arabanın içinde ayıp da söylemesi çikolata götürüyordum Türkiye'ye hediyelik tanıdıklara. Hepsi erimiş. Arabanın içi olmuş artık 60 derece mi 70 derece mi ne, camları mamları açtım. Bekle babam bekle. Aldı benim pasaportlarımı, arabanın kağıtlarını beyefendi. Büroya girdi, içeri girdi, gitti gelmiyor. Gitti gelmiyor. Artık araba ısınmaya başladı, yanmaya başladı. Yani iyice arabanın içi, camları, kapıları açtım. Sonra geldi, bu araba senin mi? Benim. Kağıtları var, numaraları filan kontrol etti. Motor kapağını aç, orada bir numaraları kontrol etti filan. En sonunda tabii bir şey bulamadı. Buyur dedi, devam et dedi. Arkadaşlar, belki anlamışsınızdır yani. İçimde büyük bir yara var. Onun için bakın, biraz içimi döktüm size, kusura bakmayın, ama sizin de başınıza gelmiştir. Sizin de başınıza böyle olaylar geldi mi? Geldiyse bana yazın. Biz de öğrenelim. Artık kurtulalım, bu çilelerden kurtulalım ya. Olmaz. Tabii şimdi bazı arkadaşlar diyecek, atla uçağa git, ne moralini bozuyorsun. Ama ben araba kullanmasını seviyorum. Ben arabayla gitmeyi seviyorum. Ben o yolları seviyorum. Ben öbür videolarımda da söyledim. Biz daha çocukken o Sıla yoluna gidiyorduk. Benim o anlar aklıma geliyor. O çocukluk anıları, annemle babamla oturuyorduk, yere böyle kilim seriyorduk, kahvaltı yapıyorduk, yemek yiyorduk, gülüyorduk, seviniyorduk Türkiye'ye gideceğimiz için, gittiğimiz için. O anılar benim aklıma geliyor. Ben onun için arabayla Türkiye'ye gidiyorum. Yani bunu detaylı birisi öğrenmek istiyorsa bunun cevabı bu. Bu kadar basit. Sizin de başınıza böyle şeyler geldiyse sınırlarda bana yazabilirsiniz. Tabii, güzel anılarınızı da yazabilirsiniz bana. Onları da yazabilirsiniz. Neler yaşıyorsunuz? Onun için birbirimize bu videolarda, yorumlarda hem birbirimizden bilgiler alalım karşılıklı, hem de öğrenmiş olalım. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni gelen abonelere hoş geldiniz diyorum. Yeni gelecek abonelere şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Tekrar hayırlı pazarlar olsun. En sonunda ne diyorum? Sağlık, sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.